Namık Kemal, 1840-1888. Mehmed Namık Kemal 21 Aralık 1840 Tekirdağ'da doğdu. Meclis-i Maliye Azası, Esham Müdürü, 2. Abdülhamid'in müneccimbaşısı Mustafa Asım Bey'in oğludur. Annesi Tekirdağ Mutasarrıfı Koniçeli Abdüllatif Paşa'nın kızı Fatma Zehra Hanım'dır. Büyük babası 3. Selim'in başmabeyincisi Şemseddin Bey'dir. 5. kuşakta Osman Paşa'nın babası Konyalı Bekir Ağa'ya varan ailenin kaynaklarda morali olarak gösterilmesi Bekir Ağa'nın sonradan Mora'ya yerleşmesinden dolayıdır. Zaten aile silsilesinde bir sultanın da yer aldığını söylemesi buna şüphe bırakmamaktadır. Namık Kemal'in çocukluk hayatı babasından ziyade Abdüllatif Paşa ailesi yanında geçmiştir. Tekirdağ ve Tırhala'nın ardından 1846'da Afyon'a gelişlerinin 2. yılında annesinin genç yaşta ölümüyle 31 Ağustos 1848'de öksüz kalan Namık Kemal'in hayatının ilk 17 senesi dedesinin tayin edildiği vazife ve memuriyetler sebebiyle memleketin çeşitli köşelerine dolaşmakla geçti. Namık Kemal dedesinin sık sık tayini çıkması üzerine düzenli bir eğitim hayatı olmadı. Dedesi bu durumun farkında olduğundan dolayı kendisine özel dersler aldırdı. Dedesinin Afyon'daki görevi sona ermesinden sonra İstanbul'a gelirler. Eğitimine ise bir müddet İstanbul'da devam etmiştir. Namık Kemal'in dedesi Abdülatif Paşa İstanbul'dan Kars'a tayini çıktı. 1,5 yıl kadar da Kars'ta yaşayan Namık Kemal buradaki Karslı ünlü bir şair ile tanıştı. Seyit Mehmet Hamid Efendi Namık Kemal'e divan edebiyatını öğretti. Aynı zamanda Kars yaşamı boyunca avcılık, cirit gibi sporlara da merak saldı. 1855 yılında dedesi Sofya valiliğine atandı. Ardından bir müddette Sofya'da yaşamaya başladı. Kars'ta kaldığı müddet boyunca öğrenmiş olduğu divan edebiyatı, şiirlerde aruz ve hece ölçülerini Sofya'da pekiştirmeye devam etti. Burada deneme şiirleri yazdı. Pek çok kez sürgüne gönderilen Namık Kemal en son Sakız Adası'nda rahatsızlanarak vefat etti. Namık Kemal vefat ettiğinde henüz 48 yaşındaydı. Öldükten sonra eserleri pek çok dile de çevrilmiştir. Bu yüzden Türk edebiyat tarihinde önemli bir yazardır. Namık Kemal'in edebi kişiliği. Türk edebiyatının batılı bir kimlik kazanmasının yolunu açan İbrahim Şinasi'den sonra üzerinde durulması gereken isim Namık Kemal'dir. O, her ne kadar ilk gençlik yıllarında divan edebiyatı dairesinde yetişmiş, encümen, işvara toplantılarına katılmışsa da Türk edebiyatının divan edebiyatı geleneğinden çıkarak yenileşmesinde etkili olmuştur. Gür bir sesle ülkenin güç şartlar içerisinde bulunduğu bir dönemde vatan, millet, hürriyet gibi yeni sosyal ve siyasi kavramlara geniş yer vermiş, insanlara vatan sevgisi ve insani değerler yükleme gayreti içinde olmuştur. Şinasi'nin erken ölümü üzerine yeniliği temsil eden başlıca sanatkar durumuna gelmiştir. Namık Kemal'in sanatı ve edebi kişiliği üzerinde divan şiirinin 19. yüzyıldaki önemli temsilcilerinden Leskovçalı Galip'in derin etkisi vardır. Kemal, klasik anlayışla yetişmiş, bu yolda şiirler yazmış olmasına rağmen 1862'de Şinasi ile tanıştıktan sonra sanatında değişikliğe gider. Batı edebiyatını tanıdıktan sonra coşkun mizacına uygun düşen romantik anlayışa bağlanır. Şinasi ile tanışmasından bir süre sonra yeni Osmanlılar cemiyetine de giren Namık Kemal, böylece siyaset alanına da geçmiş olur. Artık onun hayatı edebi arayışlarla siyasi mücadeleler arasında geçer. Namık Kemal, düz yazılarında, makalelerinde halkın anlayacağı sade dilden bahsediyordu ama onda da Tanzimat sanatçılarının dilenması vardı çünkü o, şiirlerinde sanatlı bir söyleyiş kullandı, sadece oyunlarında sade bir dil örneği verdi. Eserlerinin 10 sözlerine kendi düşüncelerini, fikirlerini sığdırdı. Bu bakımdan hem eserin kendisi hem de 10 sözü, edebiyat ve dil tarihçileri için ayrı bir öneme sahip oldu. Namık Kemal'in şiirlerini 3 farklı dönemde inceleyebiliriz. İlk dönem şiirleri, biçim ve öz bakımından eski şiirin etkisinin olduğu dönemdir. Daha sonraki dönem şiirleri, biçim bakımından eski öz yani konu bakımından yenidir. Son dönem şiirleri, biçim bakımından da öz bakımından da tamamen yenidir. Celal mukaddimesinde divan şiirini çok sert bir biçimde eleştirmiş, mazmunları Gulyabanilere benzetecek kadar da ileri gitmiştir. Ona göre tiyatro bir eğlencedir ama eğlencelerin en faydalısıdır. Tarih türündeki yapıtları ve hicivleriyle de ünlüdür. Osmanlıcılık, İttihat-ı İslam ideolojilerini benimsemiştir. Lisan-ı Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazat-ı Şamil'dir adlı eserinde Türkçe hakkında fikirlerini ortaya koymuştur. Dil bilimciler için önemli bir kaynaktır. İslamiyet ilerlemeye engeldir sözü üzerine Renan Üdafanamesi adlı eserini kaleme almıştır. Namık Kemal'in eserleri, romanları, intibah ve cezmi romanlarıdır. Tarihi kitapları, 1. Devir, İstila, 2. Barika, İzafer,
3. Evrak, Perişan, 4. Kanije, 5. Silistre 6. Muhasarası, 7. Osmanlı Tarihi, 8. Büyük İslam Tarihi. Tiyatro oyunları, 1. Vatan yahut Silistre, 2. Zavallı Çocuk, 3. Akif Bey, 4. Celaleddin Harzemşah, 5. Karabela. Eleştirileri, 1. Tahrib-i Harabat, 2. Takip, 3. Renan Müdafaanamesi, 4. İrfan Paşa'ya Mektup, 5. Mukaddeme-i Celal. Şiirleri, 1. Hürriyet Kasidesi, 2. Vatan Şarkısı, 3. Vatan Mersiyesi, 4. Vaveyla, Çığlık, Tir. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.